Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi süpürgemin bu şekilde kırılan parçasını 2 gün önce sipariş vermiştim. Bugün siparişlerim geldi. Eğer siz de bu Electrolux marka süpürge kullanıyorsanız, yani benim süpürgeme benzer veya kullanıyorsanız, yani devir ekonomi devri, yeni süpürge alamayacağımıza göre ben de parçalarını sipariş verdim arkadaşlar. Benim çocuğum biraz yaramaz olduğu için parçalarını kırdı. Şu şekilde göstereyim size. Mesela bu kumanda sorunu genel olarak birçoğunda var zaten. Şuradaki ucunda bu şekilde görüyorsunuz, plastiği kırıldı ve kullanılmaz hale geldi. Zaten borusunun bu şekilde bantlayarak ben kullanıyordum. Buradan gördüğünüz gibi kırıldı. Oğlum bir çekti, kırıldı yani. Ben de onun yerine bu şekilde orijinal borusunu sipariş verdim ve bu şekilde kumandasını sipariş verdim. Şimdi bunları yerine yerleştireceğim. Daha sonra süpürge bakımından filtrelerini temizleyeceğiz, yıkayacağız ve yeni gibi olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Eğer bu şekilde sorun yaşayan varsa benim videomu izledikten sonra gönül rahatlığıyla alabilirler. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kargoyu yollamışlar. Aynı bu kutunun içine hiçbir kırık falan yok gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yerleştirelim. Ne diyor? Eski tutamağınızdaki kumandayı yerinden çıkarıp yenisini mesela buradaki eski kumandamız bu arkadaşlar. Bunun çıkıyor mu bilmiyorum ama şurayı çıkarıp buraya yerleştirmemiz gerekiyor, yoksa çalışmaz diyor. Onu bir hemen yapalım. Buradan bastırıp, evet, çıktı. Bu kadar kolaymış demek ki çıkarmak. Bunu aynı yine bu şekilde buna mı geçireceğiz bakalım. Aslında bununla da çalışırmış bu. Bununla bir deneyeyim. Belki çalışır. Bir deneyeyim, ondan sonra şunu bir fişe takayım. Çalışmıyor bunlar. Biz eski tutamağını, kumandasını buraya yerleştirelim. Bu şekilde arkadaşlar, takması çok zor değil. Burada kendi pili var. Burada hafızası işte. Yerine yerleştirdik. İşlem tamam. Şimdi bunu da buna yerleştireyim. Belki lazım olur ileride. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce yerleştirdim. Bu şekilde borusu var arkadaşlar. Bunu da yerleştirelim hemen. Bunu buradan bağladım ki yoksa tutmuyor, çekmiyordu. Dediğim gibi devir ekonomi devri. Mesela buradan şöyle göstereyim size. Şuradan takılıyor, böyle buraya giriyor. Onun için kullanılmıyor. Ondan bağladım ben onu bu şekil. Buradan tutarak çıkartılıyor. Bu kadar. Şurası kırılmıştı. Buralar sağlamdı zaten. Şimdi arkadaşlar buraları daha sonra temizlerim ben. Bu arkadaşlar bu şekilde iki taraflı. Bunu buraya takıyoruz. Taktık. Bunu da gördüğünüz gibi parçası burada kalmış. Bunu da yavaşça bu tarafa taktık. İşlem tamam arkadaşlar. Şimdi burayı şuraya takıyoruz.
Gördüğünüz gibi çıt çıtlı. Evet. Gerisini de buraya bu şekilde. Evet arkadaşlar, süpürgemin kurulumunu yaptım. Gördüğünüz gibi. Size süpürgemden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili bir videom da var. Kanalımda açıklama kısmına onu ekleyeceğim. Ben süpürgemden çok memnunum. Elimde olsa mesela bunu satıp farklı bir model, farklı bir marka alırdım. Fakat ben süpürgemden çok memnunum. Almaya kalksak 600 veya 650 motor gücü olan süpürgeler 2000, 5000, 3000 arası değişiyor. Yani her şeye zam geldi. Ben şimdi bunu satsam bir daha bundan alamazdım. Onun için parçasını değiştirdim arkadaşlar. Parçalarını her şekilde bulabilirsiniz. Mesela sizin kendi süpürgenizde varsa yedek parçasını almaya daha çok çalışın. Çünkü yenisini almak kolay değil. Mesela yenisini alsanız sizin süpürgenizden daha çok çekeceğini nereden biliyorsunuz mesela? Bu da var. Onun için ben bu şekilde süpürgemi yenilemek istedim. Çünkü çok güzel çekim gücü var. Canavar gibi. Şimdi arkadaşlar bir evi süpüreyim geleyim. Daha sonrasında temizliği yapayım. Evet arkadaşlar, güzelce evi temizledikten sonra şimdi süpürgeniz neden çekmez ona geçelim. Öncelikle arkadaşlar toz torbasız elektrik süpürgesini kesinlikle öneriyorum. Çünkü çok rahatlık. Bu şekilde çıkarıp buradan bu toz haznesini görüyorsunuz ne kadar ince tozları bile çektiğini. Bu toz haznesini güzelce şu arkasında kilit yeri var. Oradan çıkarıp bunu güzelce temizleyeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar yapabildiğiniz kadar ıslak bir mendille, fazla ıslak da olmasın, buraları güzelce temizledikten sonra açık bırakacağız ki kurusun. Şuraları güzel temizleyeceğiz. Daha sonra toz torbası süpürge kullananların özellikle bu şekilde vardır zaten hazneleri. Burada arka filtresi var arkadaşlar. Buranın pek kirlendiğini ben görmedim. Sadece bunu da böyle bir çırpıyorum, yani lavabonun içine vuruyorum. O şekilde. Önemli olan buradaki arka filtre arkadaşlar. Yani ana motora giden temizleyen filtre. Bunu 3, 4, 5 ayda bir, durumunuza bağlı yavaşça çıkıyorum ki dökülmesin. Ben bunu çünkü temizlemiştim. Bu şekilde görün arkadaşlar tozları. Şimdi bu filtreyi yıkayacağız buralarını güzelce. Buraları da aynı dediğim şekilde burada motor var arkadaşlar. Buralara dikkat edin, yani o filtrenin olduğu yerlerde motor var çoğunlukla. Buraları da güzelce ıslak mendille silin ve bu şekilde açık bırakın ki kurusun. Yapabiliyorsanız bunun ana borularını da yıkayabilirsiniz. Yani bir su tutun en azından. İçinde kalıplaşmış kirler olur, ince tozlar olur. Şimdi bu filtreyi yıkayacağız. Tertemiz yapacağız arkadaşlar. Yok dedim ama bayağı bir toz çıktı. Bayağı bir dedim, bu kadar yani, azıcık. Evet arkadaşlar, şimdi bu filtreyi nasıl bembeyaz yaptığımı sizlere göstereceğim. Böyle aksesuarlarınız varsa bunun şu aralarını da su tutup güzelce yıkayabilirsiniz. Çıkan kiri görün böyle. Şimdi sonra yıkayacağım. Şunu göstereyim size özellikle. Böyle su tuttuk. Hani üzerinde de musluk işareti var, yani görün şu şekilde yıkanabilir. Suyun altına yıkayın. Bunu arkadaşlar mesela bu şekilde yıkadık. Güzelce kurutmamız gerekiyor ama bakın hala simsiyah duruyor. Ben bunu şu şekilde çıkarıyorum. Ya bulaşık parlatıcısı ya da Domestos kullanın arkadaşlar. İkisi de aynı sonucu verecek. Mesela şu tarafa Domestos dökeyim. Bu tarafa da parlatıcı dökeyim. Farka bakın. Bembeyaz olmaya başladı şimdiden. Böyle daha güzel. Bakın hala kir çıkıyor. Böyle daha güzel kirlerini çıkarıyor. Bu filtreyi 6 ayda bir mi
Yok, senede bir değiştirmemiz gerekiyormuş herhalde. Fakat ben değiştirmedim. Bir seneyi geçti rahat rahat. Hala kullanıyorum. Bu şekilde güzelce parlatıcınız yoksa domates tozunuzu dökün. Bu şekilde parlatın. Daha sonrasında bunu balkonda güzelce kurutmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü motor bölümünün hemen üst tarafına geldiği için motora zarar verme ihtimali çok yüksek. Güzelce yıkayın, asın. Ben 2 gün boyunca kurutuyorum. Bazen bir günde kuruyor. Havanın durumuna bağlı. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Evet arkadaşlar, filtre temizliğimiz, makine temizliğimiz de bu şekilde. Sormak istediğiniz soru varsa yine bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.